Hepinize merhabalar. Bugün dairesel piksel gerdirme yapacağız. Çok basit bir yöntem. Öncelikle şöyle bir görselimizi inceledik. Şimdi M tuşuna basıyoruz. Buradan herhangi bir bölgeden şöyle bir bölüm alacağız. Ctrl J, Ctrl T. Shift ile birlikte sol tuşla sağa doğru çektik. Şöyle şuraya bırakalım. Bir kısımdan daha alacağız. Yine M tuşuyla. Bir kısmı alacağız. Yine Ctrl J, Ctrl T. Shift, sol klik. Şöyle. Buradan da alacağız. Şöyle yapalım daha uygun olur. Ctrl+C, Ctrl+T işlettik. Enter. Şu kısımdan da alırsak uzunluğu yeterli olur. Bunları Shift ile birlikte sol klik en üst katmana tıklayıp seçiyoruz. Daha sonra sağ tuşa tıklıyoruz. Katmanları birleştir diyoruz. Daha sonra Ctrl+T diyoruz. Shift ile birlikte iki tarafa da sündüreceğiz. Şu şekilde tamamladıktan sonra Enter diyoruz. Burada istersek yönünü değiştirip iç kısmı dış kısmına da çevirebiliriz. Şöyle veya bu şekilde fark etmez. Şu şekilde bir tur döndürürsek daha uygun bir görüntü elde edeceğiz. Filtreden deforme et, polar koordinatlar kısmına tıklıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi dairesel bir şekilde piksellerimizi oluşturuyor. Bunu Ctrl+T deyip istediğimiz şekle getirebiliriz. Biraz daha düzgün bir şekle getirebiliriz. Çünkü hafif bir esneme söz konusu. Böyle daha bir yuvarlak haline geldi. Tekrardan Ctrl+T. Bunu çeviriyoruz. Şu kısmı yok edeceğiz. Şuradan saç ve ayak kısmına tam uygun hale getirdikten sonra Enter'lıyoruz. Ve arka planımızı seçip seç kısmından özne kısmına tıklıyoruz. Burada öznemizi seçmiş oluyor. Ctrl+C ile yeni katman oluşturuyoruz. Bunu katmanın üstüne getirdiğimizde gördüğünüz gibi şöyle bir şekil oluşmaya başladı. Şimdi katman 1'deyken bunu birkaç türlü de yapabiliriz. Bu şekilde de yapabiliriz. E'ye bastık. E'den sonra silgi geldi elimize. Bu şekilde silebiliriz. Veyahut buradan kemen taracını alıp şu şekilde de silebiliriz. Bu şekilde daha rahat bir silim şekli olacak. Şöyle yapalım. Görüntümüz kaymasın. Katman seçiliyken delete tuşuna bastığımızda arka plan temizlenmiş olacak. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir görüntü oluştu. Birkaç ekleme daha yapabiliriz. Şöyle ki katman seçiliyken fonksiyon tuşuna basıyoruz ve buradan saten ekleyebiliriz. Böyle daha önce yaptığım bir ayar vardı. 50 ideal gibi. İç gölge. İç gölge olabilir. Bu ayarı daha önceden yapmışım. Böyle biraz açalım. Uygun gibi görünüyor ama size kalmış. Biraz daha açılabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Ben şu an bana en uygun görünen renkleri ayarlıyorum. Bu şekilde uygun görünüyor. Tamam diyoruz. Arka planı değiştirebiliriz. Rengini. Şöyle yapalım. Dekrade kaplama. Şu renge uygun bir renk de olabilir. Şöyle. Bu kısmı biraz şöyle yaparsak daha uygun bir renk olacak. Biraz daha şöyle daha yumuşak bir geçiş olursa daha uygun olur. Tamamdır. Şu kısmı belki biraz daha açıktan alırsak evet daha uygun. Biraz alt kısımdan tamamdır. Şimdi burada text ekleyebiliriz. Görüntümüz şu an güzel, gayet uygun görünüyor ama yine de text ekleyebiliriz. T'ye basıyoruz ve tekstimiz açılmış oluyor. Sporla ilgili bir fotoğraf hazırladığımız için ben direkt spor yapacağım. Şu an yazı tipine çok takılmıyorum. İstediğiniz yazı tipini ayarlayabilirsiniz. Daha uygun olabilir. Şöyle. Bu kısımda şöyle bir şey yaparsak aynen tamamdır. Şimdi katmanımızın text katmanımızı şekle dönüştürüyoruz. Burada katmanımıza metnimizi biraz daha yerleştireceğiz. Pardon. Aşağı fazla kaydı. Tamam. Şimdi R'ye. Tamam. H tuşuyla istediğimiz gibi konumlandırabiliriz. Tamamdır. Şimdi ayakkabıyı biraz daha ön plana çıkartabiliriz. Onun için şöyle bir işlem yapacağız. Spor katmanını biraz şöyle yaparsak, pardon biraz daha geri alacağız. Şöyle yapalım. Daha uygun olur.
Gerçi tamam, bunlar tamam. Şu şekilde seçiliyken rastgeleştir. Evet, şöyle sanki içindeymiş gibi bir görüntü oluşturabiliriz. Buradan spor katmanına da renk atayabiliriz. Şöyle daha uygun bir renk şekilde olabilir. Veyahut buna da dekrede verebiliriz. Şöyle yapalım. Bir kontür ekleyebiliriz. Kontürü tabi kısacağız. Şöyle bir dış renk. Şu şekilde daha bir belirgin oldu. Burada bir kayma söz konusu. Bunu da hemen tekrardan seçiliyken yapabiliriz. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Renk belki değiştirilebilir. Biraz daha koyusu olabilir. İç kısmı da biraz daha koyuya. Şöyle yaparsak daha uygun. Evet, bu şekilde bir görüntü elde edebiliriz. Çok basit bir işlem. Yani 2-3 dakikada şöyle güzel bir görüntü oluşturabiliriz. Beğenip takip ederseniz çok müteşekkir olurum. Böyle bu şekilde. Görüşmek üzere.